Ukrayna Savaşı üzerinden 3 yıldır süren savaşın arkasından bütün Avrupa'nın iliklerine kadar mühimmat desteği, mermi desteği, o desteği, bu desteği Ukrayna Savaşı'nda bir yere varıldı mı? Hayır. Avrupa kendi ordusunu kurabilmesi için şu anki üretim gücünün çok daha fazla kat ve kat üretime sahip olması gerekiyor. Bunun en az belki bir 20 yıl, 25 yıllık bir süreci var. Avrupa kendi NATO'sunu kurabilir mi? Veya bölgesel NATO'ların kurulabileceği bir döneme mi giriyoruz acaba? Bu da bir fırsattır bence. Birleşmiş Milletler de öyle. Yeni Birleşmiş Milletler niye kurmayalım? Avrupa ordusu gündemde. Neden bu zamanda gündeme geldi? Avrupa'nın bir ordu kurma planı mı var? Nasıl işleyecek süreç? Evet. Şimdi Gülsüm Hanım, bildiğimiz üzere uluslararası ilişkiler jargonunda uluslararası düzenle dünya düzeni arasında bir fark var. Biz bunu belki eş anlamlı olarak kullanıyoruz ama aralarında bir fark olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü uluslararası düzen dediğimiz şey belirli bir ülkenin liderliğindeki sistemi ifade ediyor. Yani ne o? En bildiğimiz Amerika Birleşik Devletleri. Soğuk Savaş sonrası tek güç benim. Bu uluslararası sistemi ortaya koyuyor. Yani imparatorluk algısı. Peki dünya düzenine büyük güçler arasındaki rekabetin düşmanlıktan çatışmaya dönmesini engellemek üzere kurulan sistem. Bu da nedir? Rusya, Çin gibi ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasına karşı bir büyük dünya savaşının çıkmaması üzerine aralarında bir mutabakat zemini, bir anlaşma sahasının oluşması. Şimdi ikisi arasında fark var. O zaman bu açıdan Avrupa Birliği'nin geleceğinin ekonomik endişelerle mi, siyasi endişelerle mi yoksa güvenlik endişeleriyle mi şekillenecek sorusu karşımıza çıkarıyor. Ama şu an gördüğümüz şey güvenlik meselelerinin siyasi ve ekonomik meselelerden daha ön plana çıktığı bir süreci karşımıza çıkarıyor. Yani şunu görmemiz gerekir. Avrupa Birliği'nin kendi ordusunu kurma gerekliliği şu anda bir elzem. Peki kurabilir mi? Kurma kapasitesi var mı? Bunu belki 1960'ların De Gaulle'üne götürebiliriz. Belki 17. yüzyıl, 18. yüzyıl Napolyon dönemine 1820'ler, 70'lere kadar götürebiliriz. Ama Avrupa Birliği bu treni bence kaçırdı gibi geliyor. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri terörizme savaş ilan ettim dediğinde aslında bir fetih politikası başlatmıştı. Yani nedir bu? Ben askeri olarak kendimi göstereceğim ama benim fethim askeri değil, siyasi olarak olacak ve ekonomik olarak olacak. Bunun peki ilk kurbanı kim? Vietnam değil, Orta Doğu değil, Afganistan değil, Irak değil. İlk kurban Avrupa Birliği. Batı Avrupa Yarımadası. Avrupa Birliği bir hasta adam. Avrupa Birliği ne zaman hasta adam oldu? Belki hastalığının farkında değildi ama 2. Dünya Savaşı'nın sonundan itibaren 1945 Bretton Woods'ta Yalta ile oldu. Çünkü o tarihten sonra dedi ki Amerika Avrupa'ya, sen endüstrileş, sen üret, sen refah bölgesi ol, ben seni askeri olarak koruyacağım. Çünkü ben 1949'da NATO'yu kurdum ve NATO şemsiyesi altında bana vereceğin de ufak tefek desteklerle ama ben merak etme her zaman seni Sovyetlere karşı koruyacağım demesiyle aslında Avrupa Birliği'ni felç etti. Avrupa Birliği'nin en belki yaşamsal kaynağını almış oldu elinden. Çünkü Avrupa tarihine baktığımız zaman 100 yıl savaşları, 30 yıl, 7 yıl savaşları, 1. Dünya Harbi'ne kadar olan savaş süreci Avrupa'nın kendi ordu gücüyle, hatta 1. Dünya Savaşı biliyorsunuz bir iç savaştı Avrupa'nın. Osmanlı'ya karşı başlattıkları bir savaştı. Ama ne oldu? Britanya İmparatorluğu çöküş vaziyetine geldi. Kim çıktı? Yeni dünya, Amerika Birleşik Devletleri. Peki Amerika Birleşik Devletleri ilk bağımsızlık ilanını 1789'da kime karşı yaptı? İngiltere'ye karşı yaptı. O zaman Gülsüm Hanım şunu görelim. Anglo-Sakson çatı dediğimiz mesele Amerika ile İngiltere'nin bir aşk evliliği değil, bir sevgi evliliği değil, bir beraberliği değil. Bir zorunlu, bir mantık beraberliği. Çünkü geleneksel olarak Amerika ile İngiltere'nin zaten birbirlerine bir rekabeti var. Bugünkü Trump'ın Kanada üzerinden, Grönland üzerinden ve diğer çatışma sahaları üzerinden Avrupa'ya ve özellikle İngiltere meydan okumasının arkasında işte bunun olduğunu görmekteyiz. Peki Avrupa, ben 45'ten itibaren yanıldım. Ben şu an yoğun bakımlık oldum. Amerika bana destek de vermiyor. Ne yapacağız? De Gaulle yok. Angela Merkel yok. O büyük Margaret Thatcher'lar yok. Avrupa'da şu anda böyle bir demir yumrukla ayağa kalkacağız. Hep beraber büyük Avrupa olacağız diyebilecek bir lider görebiliyor musunuz siz? Yok. O zaman Avrupa'nın işi çok zor. Peki gözler kime döndü şimdi? Türkiye'ye döndü. Çünkü yanı başımızda bir Türkiye var. Türkler var. Türklerin 2250 yıllık bir ordu geleneği var. Türkler savaşmayı bilir, Türkler ordu kurmayı bilir. Bir de bu Türkler uçağını üretti, bu Türkler tankını üretti. Bu Türklerin artık eskisi gibi dışarıya bağımlılığı kalmayacak. O zaman beraber olalım. Peki Türkiye ne diyecek? Çok teşekkür ederim Avrupa, bizi sonunda gördün. Koşar adım onlara mı gideceğiz? Yoksa hayır, bugün sizin şartlarınız varsa artık Türkiye'nin de şartları var. Oturacağız, müzakere edeceğiz ve çıkarlarımız doğrultusunda sizle işbirliği belki yapabiliriz. İşte geldiğimiz nokta bu. Avrupa ordusu dediğimiz mesele, Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir
2017-18 hatırlayın, Trump yine başkandı. Sonra Trump dedi ki başkan, küçük Napolyonsun sen dedi. Ben olmazsam siz bir hiçsiniz, otur bakayım yerine dedi. Ses kesildi ve bir daha bunu söyleyemediler. Şimdi Ukrayna Savaşı üzerinden 3 yıldır süren savaşın arkasından bütün Avrupa'nın iliklerine kadar mühimmat desteği, mermi desteği, o desteği, bu desteği, Ukrayna Savaşı'nda bir yere varıldı mı? Hayır. Kazanan var mı? Yok. Kaybeden kim? Masum Ukrayna halkı. Sonra Trump geldi, başkan oldu, ne dedi? Ben bu savaşı yürütmek zorunda değilim. Sürdürülebilir savaş da değil ve derhal 24 saatte ben bu savaşı bitireceğim dedi. Ondan sonra kıyamet koptu Gülsüm Hanım. 24 saatte nereye bitiriyorsun? Savaş bitti mi? Yoksa nükleer füze mi atacaksın? Silah mı kullanacaksın Rusya? Hayır, ben Putin'le 2 saat görüştüm. Putin'le biz anlaştık. Zaten anlaşıyorduk biz Putin'le. Ben Kim Jong-un'la da görüşeceğim. Xi Jinping'le de görüşeceğim. Siz kusura bakmayın. Varsa paranız kendinizi savunun. Varsa paranız verin paraları, ben size silah göndereyim. Artık o devir bitti dedi. Trump gibi konuştum değil mi? Böyle konuşuyor. Mahvederim, yok ederim. Para vereceksin. Vermezsen şöyle yaparım. Böyle bir başkan var. Şimdi 4 yıl içerisinde ne yapacak Avrupa? Dolayısıyla Gülsüm Hanım, bu küreselleşme dediğimiz mesele Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri endüstriyel kompleksinin egemenliğinde bir süreç gibi kendini gösterecek. Ama Avrupa Birliği şu anda bir kırmızı butonu var mı? Var. Türkiye ile işbirliği alanları olabilir. Ama bu kayıtsız şartsız Türkiye'nin teslimiyeti veya bize 30 gün vize verin, vize serbestisi olsun, aman sizden bir şey istemeyiz değil. Bizim de kartlarımız var. En büyük kartımız ne? Kıbrıs. Diyeceğiz ki siz burada Güney Kıbrıs Rum yönetimini Kıbrıs'ın tamamının temsilcisiymiş gibi kabul ettiniz. Bu bir hukuksuzluktu, bir haksızlıktı ve derhal Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması noktasında Avrupa Birliği'nde karar alacaksınız. Veya gerçekten tabii ki vize serbestisi, gümrük birliğinin yeniden gözden geçirilmesi. Biliyorsunuz 95'te bizi arka kapıdan alacağız diye kandırdılar. Tek taraflı biz onlara çıkar sağlıyoruz. Bizim o anlamda bir eşitliğimiz yok. O zaman gümrük birliğini de tekrar gözden geçireceğiz. Ve Türkiye eşit ve eşit sandalye diyeyim, belki de eşit bir muhatap olarak Avrupa Birliği'nin karşısında ve masasında olmuş olacak. Dolayısıyla aslında Avrupa ordusu diyoruz, Amerika Birleşik Devletleri dünyamız büyük bir çatışmaya mı giriyor? Yeni 3. Dünya Harbi'nden bahsediyoruz ama onu da biraz şöyle söylemek gerekiyor. Hani olan masum halklar oluyor diyoruz ya, bu hep çıkarlar dünyasının üzerinde şekillenen bir siyaset. Shakespeare'in çok güzel bir sözü var, onu da notlarıma aldım. Ve yeni dünya düzeni mimarlarını şöyle aslında benzetme yapmak gerekirse kendi sözüyle Shakespeare'in, cehennem bomboş, tüm şeytanlar burada. Gerçekten de bunun tam da yansıdığını hem Gazze'de görüyoruz, hem diğer Afganistan, Irak savaşları, sadece burası değil, tüm dünyadaki Müslümanlara karşı uygulanan ve tüm masumlara uygulanan vahşette de bunu görüyoruz. Ama şöyle toparlayayım, Avrupa kendi ordusunu kurabilmesi için şu anki üretim gücünün çok daha fazla kat üretime sahip olması gerekiyor. Bunun en az belki bir 20 yıl, 25 yıllık bir süreci var ve Amerika üzerinden yeni yaklaşan Rusya'nın hegemonyası veya yayılmasına karşı da Avrupa çok da direnç gösteremeyecek gibi gözüküyor. Şunu da söyleyeyim bana, Rusya Avrupa'yı fethetmek gibi bir niyeti var mı? Bence yok. Ama enerji hegemonyası üzerinden, enerji satranç mücadelesi üzerinden artık Rusya elinin güçleneceği bir döneme doğru gideceğiz bu mesele üzerinden. Hocam az önce dediğiniz üretimin artması gerek ki yola çıkabilsinler. İlk etapta finansmanları nasıl olur? Nasıl sağlarlar? Finansmanı kim olur bu ordunun? Şimdi burada tabii mesela ilk aklıma gelen 100 milyar euroluk bir savunma harcaması ayırdı kendi Almanya. Ki Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ayırdığı en yüksek rakam diye bunu biliyorum. Fazlası olabilir, eksiği yok. Keza Pasifik'te de Japonya 45-50 milyar euroluk dolarlık bir savunma harcaması. Onda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra çok bu anlamda kendi bu işe para ayırdığını görmüyoruz. Avrupa'nın buna hadi diyeceğiz ki ne satacak? Endüstriyel malzemenin kalemlerini satacak. Peki şu anda Çin piyasasına karşı Avrupa'nın elindeki satabileceği kalemlerin rekabet edebilecek olasılığı var mı? Veya çok yüksek karlarla bunu yapabilmesi mümkün mü? Değil. Yine Amerika'ya gidecek. Yani Amerika bunu işte nerede başlattı Gülsüm Hanım? Marshall yardımlarıyla başlattı. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa tam anlamıyla çöktü. Yani gövdesinin üzerine oturdu adeta. Ve Amerika'dan gelen para yardımlarıyla beraber tekrar bir ayağa kalkma süreci başladı. Ama bunu işte Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı yardım olsun diye yapmadı. O 100 yıl içerisinde kendine bağımlı tutacak ve kendi pazarını koruyacak bir Avrupa inşa etti. Ama Avrupa eğer kendi ordusunu kuracak kadar zenginleşseydi veya ona yatırım yapsaydı bu sefer Amerika'ya tehdit olacak. Dolayısıyla bunu Amerika gene müsaade edebileceğini düşünmüyorum. Dolayısıyla Amerika'nın para politikası, küresel para diktatörlüğünün temeli işte bu
hegemonyadan geçiyor. Bu emperyalizm anlayışından geçiyor. Dolayısıyla bence Avrupa'nın çok kolay bir şekilde para bularak veya kendi Ar-Ge'sini son derece geliştiren, diyeceksiniz belki Fransa'nın Rafale uçakları var, işte Alman. Ama onları da zaten gene kullanma şekilleri NATO'ya göre belirlenmiş. O zaman şunu söyleyelim, bağlamı başta bir başlık. Avrupa kendi NATO'sunu kurabilir mi? Veya bölgesel NATO'ların kurulabileceği bir döneme mi giriyoruz acaba? Bu da bir fırsattır bence. Birleşmiş Milletler de öyle. Yeni Birleşmiş Milletler niye kurmayalım? Şu an bir büyük savaş yok, evet, ama büyük bir savaş kadar tahribat var. Sosyolojik, toplumsal, ekonomik, iklimsel. Sadece bunu biz bakın iklim değişikliğinden çıkan bir Amerika var karşımızda. Ve hızla dünyamız ısınıyor, hızla iklimler değişiyor. Su, bakın her konuda ben suyu geçiriyorum farkındaysanız. Su çünkü ikame edilebilir bir kaynak değil ve su savaşlarının olduğu zaman da kimse ne NATO dinler, ne Birleşmiş Milletler, ne uluslararası hukuk dinler. Dolayısıyla benim tavsiyem, benim önerim kendimce, her bölge kendi NATO'sunu kuracak kadar güçlenmeli, bölgeselleşmeye ağırlık verilmeli ve bölgeselleşme üzerinden yeni bir küreselleşmenin olabileceği bir süreç başlatılmalı. Bunu hep itfaiye örneği veriyorum. İlçe itfaiyesi önce yangına müdahale eder, sonra büyükşehir itfaiyesi gelir. Dolayısıyla bölgesel sorunlara bölge ülkelerin çare bulabileceği ve son kertede büyük küresel kurumların da buna son şekli vereceği bir düzen bizim ihtiyacımız var gibi geliyor.